Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel ve çeyizlik 5 diş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde siyah, krem ve kırmızı tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar ve hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok zarif bir model yaptım. Ben çok beğendim hanımlar. Modelimiz böyle. Ön bölümüne burun kısmını siyah ile yaptım. Çiçeklerimi yaptım. Ardından da buraya minik ajur deseni kullandım. Çok zarif, çok hoş oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak başlayacağım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar arka yüzdeyiz. Siyahtan pek belli olmuyor ama ördüğüm her ilmeği anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk sırada ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi böyle ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğim vardı. 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. 3. şişime ilmeklerimi çıkaracağım hanımlar. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerim biraz sıkı olduğu için. Başlangıç yerlerine tığım ile giriyorum. Bakın sırayla ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Bakın 3 ilmek oldu. Şu 4. ilmeğim. 5, 6. 3. şişimde de 6 ilmeğim oldu. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartıp onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. 2, 3, 4. Şöyle yeniden yapayım. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim ve şu kenara girerek son bir ilmek daha çıkarttım 6. Böylece 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişimdeki ilmeklerimi örüyorum şu anda. 3.'ye geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Böylece bir sırayı tamamladık. Şimdi artırma zamanı hanımlar. Artırma işlemini patik burnumuzda bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Şu orta kısımlardan artırma işlemi yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen sağ tarafta. 2 ilmek örüyorum ilk şişimde. Ardından hanımlar siyah tam görünmüyor ama 2. ilmeğimin altındaki hemen şurada ilmeğim var. Bunun kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. 1. şişimde artırmamı yaptım. 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Baktığımız anda kenar burada sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altında hemen bir ilmeğim var. Bunun kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 2. şişimde de 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen bakın burada sağda. Burada da ilk 2 ilmeğimi örüyorum kenardan. Hemen ardından 2. ilmeğimin altında ilmeğim var. Bunu şu kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olmalı.
Sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardan artıracağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şurada ilmeğim var. Bunun kenarına giriyorum ve hemen şuraya buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece bir sıra artırma yaptık. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Hanımlar şimdi bir sıra ilmekleri artırma yapmadan öreceğiz. Yani bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmekler düz örülüyor. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeyim. Buradaki 7 ilmeğimi de düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine düz ördüm. Geldik hanımlar, bir sırayı tamamladık. Yeniden artırma zamanı. Hemen ilk şişimdeyim. Kenarım sağda. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında hemen şurada ilmeğim var. Bunun kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altında hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız sağda hemen. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki, pardon fazla örmüşüm. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğime giriyorum. Buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimde de 8'er ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar bir sıra artırdık. Bir sıra 4 şişimizdeki 8'er ilmeğimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu yapacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırdım. Sonra modelimi kurdum. Burada 3 ip birden gideceği için 15'er ilmek daha uygun oldu. Hem de bakın modelim tam denk geldi. Çiçeklerim tam sığdı buraya. Hep birlikte hanımlar her bir şişimizde 15'er ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım, gelelim, ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlıyorum. Öncelikle patik burnundaki şu minik desenimizi yapacağız. İlk 2 ilmeğimi siyah ile örerek başlıyorum. 2 siyah ördüm. Şimdi kremimi ekleyeceğim. Hemen yanına 2 ilmek de krem örüyorum. Şu birinci krem ilmeğim, şu da 2. Burada patiğimiz sökülmesin diye krem ipimin ucunu böyle siyaha bağlayacağım. Bu şekilde. Hanımlar, modelimizin ilk sırasında yapacağımız işlem şöyle. 2 siyah ile başladık, 2 krem ördük. 2 ilmek siyah örüyorum, 2 krem. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlayacağız. 2 siyah örüyorum, 2 de krem. 2 ilmek siyah, 2 krem, böyle devam edecek. İkinci kremimi ikinci şişimden alarak öreceğim. İlk sırada yapacağımız işlem bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. İlmeklerimi ördüm, geldim hanımlar. Modelde ikinci sıramıza geldik. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Bir tane krem örerek başladım. Ardından 2 siyah. 2 ilmek krem, 2 ilmek siyah diye devam edeceğiz yine. Bakın ilkini krem ile örmeye başladık. 2 siyah, 2 krem, yeniden 2 siyah. 2 tane krem, 2 tane siyah. 2 krem, 2 siyah. Modelimiz sola doğru birer ilmek bu şekilde kayıyor bu sıramızda. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm, geldim. Patik burnundaki şu desenimizi bitirdik. Şimdi siyah ipimiz bekleyecek.
krem ile ilmeklerimizi öreceğiz. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile örüyoruz. Hepsini sırasıyla krem ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi ilmeklerimizi 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere öreceğiz krem ile, sonra bir daha öreceğiz, 2 sıra olacak. 2 sıra krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra ilmeklerimi ördüm geldim krem ipim ile. Şimdi artık bu çiçek modelimize başlayacağız buradan itibaren. Toplam 10 sıradan oluşuyor modelimiz. Şimdi modelimizde birinci sıramızı yapacağız hanımlar. Siyah ipimi alıyorum bu sıramızda. İlmeklerimizin hepsini modelimizin birinci sırasında siyah ipimiz ile düz olarak öreceğiz hanımlar. İlmeklerimizin tamamını. Bir sıra siyah ile örüyoruz. Bakın bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de siyah ile örelim gelelim. İlmeklerimi bir sıra siyah ipimle düz ördüm geldim. Şimdi modelimizde ikinci sıradayız. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şöyle. İkinci sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Yanına bir ilmek siyah örüyorum. Şimdi 9 krem bir siyah olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Bu aşamada siyah ip bu arka bölümde uzun uzadıya kalmasın diye kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum. Krem ile örmeye devam ediyorum. Şu 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9. 9 tane kremimi ördükten sonra yanına bir tane siyah örüyorum. Tekrardan kremimi aldım. 9 krem bir siyah devam edecek. Bu aşamada hanımlar çok önemli bir püf nokta. Bu siyah ip, bakın ip geçişlerinde arkada siyah ipimiz biraz esnek kalsın. İpimizi sıkarsak patiğimiz şöyle durur. Bakın modelimiz düşmez. Güzel düşmez. İp geçişlerinde arkadaki ipleri esnek bırakalım. Şimdi tekrardan 9 tane krem öreceğim. 3 oldu. Hatta şöyle siyahı şuradan atlatarak yakınlaştıralım. 4. kremim 5, 6, 7, 8, 9. Yanına bir tane siyah örüyorum. Tekrardan 9 krem, 2, 3, 4. Siyahı yine yakınlaştıracağım. 5, 6, 7, 8, 3. şişimden devam edeceğim örmeye. Şurada 9. kremim. Yanına bir ilmek siyah örüyorum. Tekrardan 9 krem, 2, 3, 4, 5. Yine siyahı yakınlaştırmayı unutmuyorum. 6, 7, 8, 9. Bir tane siyah örüyorum. Yeniden 9 krem. 1, 2, 3. Tam bu ortada şöyle siyahı da atlatarak yakınlaştırıyorum. Şu 4. kremim 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane siyah. Tekrardan 9 krem. 2, 3, 4. Şöyle kremi yakınlaştırıyorum. 5, 6, 7, 8. 8 taneyi ördük. Zaten 9. kremimiz de ilk şişimizdeydi. Bu şekilde model bütünlüğü de sağlanmış oldu. Şimdi geldik modelde 3. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar yine ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından siyah ipimi aldım. Bir siyah, bir krem, 2 tane siyah örüyorum. Bakın ilk çiçeğimizi oluşturduk. Model aralarında 6 tane kremimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci modelimi yapıyorum. Şimdi tekrar siyahımı aldım. Bir siyah, bir krem, 2 siyah. İkinci modelimi de yaptım. İkinci şişimden devam ediyorum. Arada 6 kremim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer modelimi yapacağım. Bakın yine siyahımı aldım. Bir siyah, bir krem, 2 siyah. Tekrar kremimi alıyorum. Arada 6 kremim var. 2, 3, 4, 5, 6. Yeniden bir diğer modelimi yapacağım. Siyahımı alıyorum. Bir siyah, bir krem, 2 siyah. Tekrardan kremimi aldım. 6 krem, 3, 4, 5, 6. Siyahımı alıyorum. Bir siyah, bir krem, 2 siyah. Devam ediyorum. 4. şişimden arada 6 kremim var. 2, 3, 4, 5,
6. Sonuncu modelimi yapacağım şimdi. Bir siyah, bir krem, 2 tane siyah ördüm. Şişimde kalan son 5 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Modelimizde böylece 3. sıramızı tamamladık. Geldik 4. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk 2 ilmeğimi krem ile öreceğim. Şöyle siyah ipimi de kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 4. sıramız, ilk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Tam ortaya şuraya bir tane siyah örüyorum. Yanına 3 krem, 2 tane daha siyah. 4. sıramızda ilk modelimiz böyle hanımlar. Şimdi model aralarında 4 tane kremimiz var. 1, 2, 3, 4. Diğer model, ikinci modelimi yapacağım. İlk modelle aynı şekilde. Bir tane siyah örüyorum. 3 tane krem. Şu 2. İkinci şişimden devam edeceğim. Şu da 3. kremim. 2 tane daha siyah ördüm. İkinci modelimizi de yaptık. Arada 4 tane kremim var. 1, 2, 3, 4. Şimdi 3. modelimi yapacağım. Bir siyah, 3 krem, 2 siyah. Arada 4 tane kremim var. 1, 2, 3. şişimden devam ediyorum. 3, 4. Bir diğer modelimi yapacağım şimdi. Bir siyah, 3 krem, 2 siyah. Arada 4 tane kremim var. 1, 2, 3, 4. Bir siyah, 3 krem, 2 ve 4. şişimden örmeye devam edeceğim. Şu da 3. kremim. Yanına 2 tane siyah örüyorum. Arada 4 tane kremim var. 1, 2, 3, 4. Sonuncu modelimi yapacağım. Bir siyah, 3 krem, 2 tane siyah. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Modelimizde böylece 4. sıramızı tamamladık. Geldik 5. sıramıza. Bu sıramızda artık kırmızımızı da ekleyeceğiz hanımlar. Şöyle 5. sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Öncelikle ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Bir tane krem ördüm. Yanına bir siyah, bir krem, bir siyah, bir krem, bir siyah. Siyahımı yarım aldım, yeniden örüyorum bu şekilde. Şimdi burada 2'şer tane siyahımız vardı. Bu 2 siyahları kırmızı ile öreceğiz. Şöyle kırmızı ipimi ekleyeceğim buraya. 2 kırmızımı ekliyorum. 5. sıra modelimizde. Şöyle şu 1. kırmızım, şu da 2. Burada hemen hanımlar kırmızı ipimin ucunda şöyle kreme bağlayıvereyim. Yeni eklediğimiz iplerde düğüm atmayı unutmayalım. Şöyle. Hemen 2 kırmızıdan sonra bir tane daha siyah örüyorum. Bakın ilk modelimizi burada böyle tamamladık. Şimdi model aralarında 2'şer tane kremimiz var. 1, 2. Tekrardan ikinci modeli yapacağız. İlk modelle aynı şekilde. Bir siyah öreceğim yine. Şöyle bir siyah. Hanımlar bu aşamada kırmızı ip böyle arada uzun uzadıya kalmasın diye bakın kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Bir krem, bir siyah, bir krem. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 3. tekli siyahımı da ördüm. Tam 2 tane siyah olan ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. Şu 1. kırmızım, şu da 2. Bakın kırmızıyı da çok asılarak getirmedim. Arkada esnek durdu. 2 kırmızıdan sonra bir tane daha siyah örüyorum. İkinci çiçeğimizi de yaptık. Çiçek aralarında hanımlar 2 tane kremimiz var. Şu 1. kremim, şu da 2. kremim. 3. çiçeğimi yapacağım. Tekrar şöyle siyah ipimi elime alıyorum. Bir siyah, hemen kremimi öreceğim. Şimdi yine kırmızımı yakınlaştırdım. Bir krem, bir siyah, bir krem. Yine bir tane siyah ördüm. Bu 2 tane siyah ilmeğimi kırmızı ipim ile örüyorum. Ve yanına bir tane daha siyahımı ördüm. Bu çiçeğimizi de tamamladık. Arada 2 kremim var. 1 ve 3. şişimden devam edeceğim. Şu da 2. krem ilmeğim. Diğer modelimi yapacağım şimdi yine. Bakın bir siyah örüyorum. Bir siyahtan sonra hemen kırmızımı yakınlaştırayım. Şöyle bakın. Kremin üstünden atlattım. Bir siyah, bir krem. Bir siyah, bir krem, bir siyah. Burada 2 tane siyah ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. 2 kırmızı, 2 kırmızıdan sonra bir tane daha siyah ördüm. Arada yine 2 tane kremim var. Bir diğer çiçeğime geçeceğim. Yine
Bir siyah. Kırmızıyı yakınlaştırıyorum. Bir krem. Bir siyah. Bir krem. Bir siyah. Araya 2 tane kırmızı öreceğim şimdi. Şu birinci kırmızı ilmeğim. Şu da ikinci. 2 kırmızıdan sonra bir tane daha siyah ördüm. Arada 2 tane kremim var. Şimdi son çiçeğimi yapacağım. Bir siyah. Hemen kırmızıyı yakınlaştırdım. Bir kırmızı. Pardon, bir siyah, bir krem. Bir siyah, bir krem, bir siyah. Burada 2 tane siyah ilmeğim var. Bunu kırmızı ile örüyorum. Yanına bir tane siyahımı ördüm. Şişimde kalan son bir ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Modelimizde 5. sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik 6. sıramıza. Bu sıramızda yine ilk ilmeğimi krem ile öreceğim. Bir tane krem. Buradaki bir siyah ilmeğimi yine siyah ile örüyorum. Araya 2 tane krem öreceğim. Bakın yine kırmızımı yakınlaştırıyorum. 2 tane krem. Yanına 2 tane siyah. 1, 2. Bu 2 kırmızı ilmeğimi bu sıramızda yine kırmızı olarak örüyorum. Yanına bir tane siyah. Evet hanımlar, ilk modelimizi yaptık. Yine model aralarında 2'şer tane kremimiz var. Şu birinci krem ilmeğim. Şu da 2. Şimdi ikinci çiçeğimizi yapacağız. Aynı ilkinde olduğu gibi. Bir tane siyah örüyorum. Yanına 2 tane krem öreceğim. Şöyle kırmızımı yakınlaştırdım. 2 krem. 2 tane daha siyah. 1. İkinci şişimden devam ediyorum. Şurada ikinci siyah ilmeğim. Aradaki 2 kırmızı ilmeğimizi yine kırmızı ile örüyoruz. Şu birinci kırmızım. Şu da 2. Hemen yanındaki bir siyahımı da siyah ile ördüm. Model aralarında 2'şer tane kremimiz vardı. 2 kremimi örüyorum. 3. çiçeğimi yapacağım. Bir siyah. Bakın hanımlar, ilk 2 çiçekle aynı şekilde yapıyoruz. Bir siyah. Ardından 2 krem. 2 kremden sonra 2 tane daha siyah örüyorum. 2 kırmızı ilmeğimi yine kırmızı ipimle ördüm. Bir siyahımı siyah ile örüyorum. Arada 2 kremim var. 1. 3. şişimden devam ediyorum. Şurada 2. Diğer çiçeğimi yapacağım. Bir siyah. Yanına 2 krem. 1, 2. 2 kremden sonra 2 tane daha siyah örüyorum ve arada 2 kırmızı ilmeğimi kırmızı ipimle ördüm. Yanına bir tane daha siyah örüyorum. Model arasında 2 kremim var. Diğer modelimi yapacağım. Bir siyah. Yanına 2 kırmızı, 2 krem, kırmızıyı yakınlaştırdım. 2 kremden sonra 2 tane daha siyah örüyorum. 1. Şu ikinci siyah ilmeğim. 2 siyahtan sonra 2 kırmızı ilmeğimi kırmızı ipimle öreceğim. Şu birinci kırmızım, şu ikinci. Bir siyahımı siyah ile örüyorum. Yine model arasında 2 tane kremim var. Şu birinci krem ilmeğim, ip geçişleri esnek kalacak arkada. Hep söylüyorum hanımlar, önemli bir detay. Son çiçeğimi yapacağım. Bir siyah. Yanına 2 krem. Yine kırmızımı yakınlaştırdım. 2 krem. 2 kremden sonra 2 tane daha siyahım var. Bu 2 kırmızı ilmeğimi yine kırmızı ipimle örüyorum. Yanındaki bir siyahım siyah ile örülüyor. Son bir ilmeğimi de krem ile ördüm. 6. sıramızı tamamladık. Geldik 7. sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şöyle. İlk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3. Buraya 2 siyah. Şöyle siyahımı alıyorum elime. 2 siyah. 1 krem. Tam ortaya şöyle bir tane krem. 2 tane siyah örüyorum. İlk modelimizi yaptık. Şimdi model arasında 5 tane kremimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci modelimi yapacağım. Tekrardan siyah ipimi aldım. 2 siyah. İkinci şişimden devam ediyorum. 1 krem. Şöyle bir kremimi ördüm. Yanına 2 tane daha siyah örüyorum. İkinci modelimi de yaptım. Model arasında 5 tane kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer modelimi yapıyorum. 2 siyah. 1 krem. 2 siyah. Model arasında 5 kremim var. 1, 2,
3, 4, 5. Diğer modelimi yapacağım. 2 siyah, 1 krem, 2 siyah. Model arasında yine 5 kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer modelimi yapıyorum. 2 siyah. 4. şişime geçtim. Ortaya bir tane krem. 2 tane daha siyah örüyorum. Arada 5 tane kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. Arada yine bir diğer modelime geçtim. 2 siyah, 1 krem, 2 siyah. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. 7. sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik modelimizde 8. sıramıza. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile öreceğim. 8. sıramız. 2 tane krem ördüm. Sonra buraya bir tane siyah öreceğim. Bir siyah. Bir siyahtan sonra 2 kırmızı. Şöyle kırmızı ipimi alıyorum. 2 kırmızı. Bir siyah. 2 kırmızı. Bir siyah. 8. sıramızda şeklimiz, modelimiz böyle. Yavaş yavaş hanımlar görüntü olarak da modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Model aralarında şimdi 3'er tane krem ilmeğimiz var. Kremimi alıyorum. 3 krem öreceğim. 1, 2, 3. Bir diğer modelimi yapıyorum. Bir siyah, tekrar kırmızımı aldım. 2 kırmızı. İkinci şişimdeyim. Bir siyah, 2 kırmızı ve bir tane daha siyah ördüm. Arada 3 tane kremim var. Birinci, ikinci, üçüncü. Devam ediyorum. Diğer modelimi yapacağım. Bir siyah, 2 kırmızı, bir siyah, 2 kırmızı, bir siyah. Model arasında 3 tane kremimiz var. Şöyle krem ipimi aldım. 3 krem örüyorum. Şu birinci kremim. 3. şişimdeyim hanımlar. Şu ikinci kremim. Şu da 3. Diğer modelimi yapacağım. Bir siyah. Kırmızımı alıyorum. 2 kırmızı. Bir siyah. 2 kırmızı. Bir siyah. Model arasında 3 tane kremimiz var. 1, 2, 3. Diğer modelimi yapacağım şimdi yine. Bir siyah. 2 kırmızı. 4. ve sonuncu şişimden devam ediyorum. Bir siyah. Şöyle 2 kırmızı. Ve bir tane siyahımı ördüm. Model arasında yine şöyle kremimi alıyorum. 3 tane kremim var. Şu birinci kremim. Şu 2. Şu 3. Son modelimi yapıyorum. Bir siyah. Şöyle kırmızımı aldım. 2 kırmızı. Bir siyah. 2 kırmızı. Bir siyah. Kalan son bir ilmeğimi de krem ile ördüm. 8. sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde 9. sıramıza. Hanımlar 9. sıramızda 8. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın 2 kremimi krem ile örüyorum. Siyahımı siyah ile. Kırmızılarımı kırmızı ile. Bakın 2 kırmızı. Yine siyahımı siyah ile örüyorum. Bir siyah. 2 kırmızı. Bir siyah. Aradaki 3 krem ilmeğim yine krem ipim ile örülüyor. Bu sıramızda bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Yine siyahımı siyah ile örüyorum. Kırmızıları kırmızı ile. Bu şekilde hanımlar bir önceki sıradaki işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Diğer 3 işimizi de yine gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. 9. sırayı tamamladık. Şimdi modelimizde 10. ve sonuncu sıradayız. İlk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. Sonra siyahımı alıyorum. Artık kırmızımızı kullanmıyoruz hanımlar burada. Siyahımı aldım. 2 siyah. 1 krem. 2 siyah. İlk modelimi yaptım. Model aralarında hanımlar 1, 2, 3, 4, 5 kremimiz var. 5 kremden sonra tekrar siyahımı aldım. 2 siyah.
İkinci modelimi yapıyorum. Bir krem, 2 siyah. Arada yine 5'er tane kremimiz var. Devam ediyorum. Diğer modelimi yapacağım. 2 siyah, bir krem, 2 siyah. Arada yine 5 tane kremimiz var. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Şu üçüncü kremim. Şu 4, şu da 5. Tekrardan siyahımı aldım. 2 siyah, bir krem, 2 siyah. Arada yine 5 kremim var. Şu 5. kremim. Diğer modelimi yapacağım. 2 siyah. 4. şişimdeyim. Bir krem, 2 siyah. Arada yine 5 tane kremim var. Sonuncu modelimi yapıyorum. 2 siyah, bir krem, 2 siyah. Son 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. 10. sıramızı tamamladık. Bu sıramızda kırmızı ile işimiz bittiği için hemen kırmızımı da keseceğim. Şöyle kırmızımın ucunu siyahıma bağlayayım. Patiğimiz sökülmesin hanımlar. 2 tane düğüm attım. Evet hanımlar, bu aşamada bitirdik. Kırmızı ile işimiz kalmadı. Modelimiz bitti. Hatta siyah ipimizi de buraya böyle kesebiliriz. Siyah ile de işimiz kalmadı. Hanımlar, artık ilmeklerimizin tamamını, modelimiz bitti. Krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Hepsini krem ile örüyorum. Bu şekilde. Çiçek desenimizi bitirdik. Ajurumuza başlayacağız. Bakın hanımlar, hepsini krem ile ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi bu ajurumuzu yapacağız. Şimdi bu ajurumuz için şişimde son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. 15 ilmeğim vardı. İlk 12 ilmeğimi örüyorum öncelikle. Bakın burada son 3 ilmeğim kaldı. Bu hanımlar, ajurumuzun bu sağ tarafında sağa doğru kesimler yapacağız. Sol tarafta da sola doğru kesimler yapacağız. Bakın son 3 ilmeğim var burada. Öncelikle yapacağım işlem şu. Öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğin içinden şöyle girerek de kesim yapabilirim ama ben öyle yapamadığım için, zorlandığım için şöyle yapıyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. Birlikte ördüm. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doluyorum. Bakın, sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doladım. Bu ortadaki bir ilmeğimiz hanımlar direkt ilmek olarak her sırada düz olarak örülecek. Bakın, bu ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime geçiyorum. Burada da hemen sola doğru ajurlarımızı yapacağız. İkinci şişimde hemen ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bakın, bir tane tekli ajurlarımızı yaptık. Kalan ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. İlk sıra ajurumuzu yaptık hanımlar. Şimdi tabanımıza geldik. Taban bölümde hanımlar hiçbir şekilde ajur falan yok. Bakın, taban düz olacak. Tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Hanımlar, bir sıra ajur uygulaması yapıyoruz. Bir sıra ilmekleri düz örüyoruz. Bir önceki sırada ajurumu yaptığım için modelimin bu sırasında ilmeklerimin hepsini böyle düz olarak örüyorum hanımlar. Bakın, ajurlarımı hepsini düz örüyorum. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de yine düz olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüze geldim. Şimdi ikinci ajurumuzu yapacağız. İlk ajurumuzu yaparken 12 ilmek örmüştük. Şimdi 11 ilmek örerek ajuruma başlayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın, 11 ilmek ördüm. Bir kesim yaptığım ilmeğim burada. Bir önünde de bir düz ilmeğim var. Şimdi kesim yaptığım ilmeğimi bu düz ilmeğimin önüne getiriyorum. Bakın, yine sağa doğru kesimimi yaptım. 2 ilmeği kestim. Tekrar ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Şimdi buradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da bir önceki ajurumu düz olarak ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Ajurumu yaptım. Kesim yaptığım ilmek ile solundaki ilmeği birlikte sola doğru kesim yapıyorum. Yani 2 ilmeği birlikte keserek ördüm.
kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci ajurumuzu da bu sıramızda yaptık hanımlar. Şimdi tabandaki iki şişteki ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Bir önceki sırada ajurumuzu yapmıştık. Bu sıramızda yine ilmekler düz örülecek. Bir sıra ajur modeli yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bakın bu şekilde hepsini ilk şişimi düz ördüm. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüze geldim. Şimdi 3. ajurlarımızı başlatacağız. Bu sıramızda da hanımlar bir önceki sırada 11 ilmek örüp kesim yapmıştık. Bu sıramda 10 ilmek birer birer eksilerek gidecek. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu sıramızda bakın şu 3. ajurumu açacağım. 3. ajuru açarken yanına bir tane daha açmış olacağım. Bir diğer modelimin ajurunu. Öncelikle yine bakın şu öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Şu kesim yaptığım ilmeğimi sağındaki ilmeğin önüne bırakıp ikisini keserek ördüm. İpimi şişime doladım. Şimdi yeniden öndeki 2 ilmeği alıyorum. Yine ikinci ilmeği ilk ilmeğin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere daha doladım. Bakın 2 tane ajurlu modeli yaptık sağ tarafa. Ortadaki bir düz ilmeği hep düz örülüyor. İkinci şişime geçtim. Buraya da 2 tane ajur yapacağız. Hemen ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. İpimi şişime bir kere daha doladım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Hanımlar buraya da 2 tane ajurumuzu yaptık. Kalan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi hanımlar patiğimizin tabanını düz olarak örelim gelelim. Tabanımızı ördüm, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurumuzu yapmıştık. Yine bu sıramızda ajurlu ilmeklerimizi tamamen düz öreceğiz hanımlar. Bu şekilde ilk şişimdekileri ördüm. Şimdi diğer 3 şişimizi de yine düz olarak örelim, ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Ajurlarımıza devam ediyoruz. Öncelikle bu sıramızda da artık 9 ilmeğimizi öreceğiz. Bir önceki sırada 10 ilmek örmüştük. Şimdi 9'a düştü. 6 ilmeğim oldu. 7, 8, 9. Yine sağa doğru kesim yapacağım. Şu ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne alıp ikisini kesiyorum. İpimi şişime doladım. Şimdi yeniden öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne bırakıp ikisini keserek ördüm. Tekrardan artırmamı yaptım. Şimdi kalan bu 2 ilmeğimi düz örüyorum. Burada bakın 1, 2, 3, 4. ajurumuzu yaptık. İkinci şişimdeyim. İlk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. İkinci şişimde artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir tane daha artırdım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yine ikili ajurumuzu yaptık. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurumuzu yaptığımız için bu sıramızda da yine ilmeklerimizi bir sıra düz örüyoruz. Bu şekilde hanımlar. Diğer 3 şişimizi de yine düz olarak örelim, ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi 5. ajurumuzu başlatacağız. Bu sıramızda da 8 ilmek düz örerek kesimimi yapacağım. Bakın 5 oldu. 6, 7, 8. Şimdi öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkin önüne bıraktım. Bu 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Ardından artırmamı yaptım. Ajurumu yaptım. Şimdi hemen tekrardan öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinciyi ilkin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. Kesimden sonra yine artırmamı yaptım. Şimdi 3. ajurumuzu da yapacağız buraya. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinciyi ilk ilmeğin önüne getirip ikisini sağa doğru kesiyorum. Ve ipimi şişime doladım. Bakın buraya bu defa 3 tane ajur yaptık. Bu ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime geldim. Yine bu sol tarafa da 3 tane ajur yapacağız. Hemen ipimi şişime doluyorum. Ajur yaparak başlıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum.
Üçüncü kez bakın ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. 5. ajurlu modelimizi de buraya yaptık hanımlar. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurlarımızı yapmıştık. Yine bu sırada ilmekler düz örülecek. Bakın kesim yaptığım ilmeklerim, ajurlarım hepsini sırasıyla düz örüyorum. Diğer 3 şişimizi de hanımlar düz olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Artık bu aşamada 6. ve sonuncu ajurumuzu yapacağız. Bakın bu patiğime ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ajur yaptım. Şimdi 6. ajuru birlikte yapacağız. Bu sıramızda da hanımlar 7 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonuncu ajurumu yapacağız hanımlar artık. Yine öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bakın ikinci ilmeği ilkin önüne getirip sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doluyorum. İlk ajurumuzu yaptık. Tekrardan öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumu yaptım. Ve 3. ajurumu yapacağım. Öncelikle öndeki 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeği ilkin önüne getirip sağa doğru kesiyorum. Ajurumu yapıyorum. Şişimdeki 2 ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar ilk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Tekrar artırdım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. 3. ve sonuncu kez artırmamı yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ajurumuzun son sırasını da böylece tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurumuz vardı. Bu sırada artık ilmekler düz örülüyor. Tamamını ilmeklerimin düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilk şimdiki ilmeklerimi ördüm. Hanımlar artık ajurlu modelimiz bitti. Bilek ayrımı yapacağız. Bu nedenle şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de bir sıra değil de 2 sıra boyunca 2 sıra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi dolanacağız. Düz öreceğiz. 2 sıra düz olarak örelim gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar 2 sıra ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle ilk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son bir ilmek kalana kadar yani ilk 14 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada sonuncu ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu 2 ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştiriyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı sağlam oluyor. Bir de tam bu ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Muntazam duruyor. Şimdi hanımlar patiğimizin şu arka bölümlerine geçtik şu anda. Ben bu kenarlara 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Öncelikle hanımlar ilk 7 ilmeğim haroşa düz öreceğim. İkinci şişimde devam ediyorum örmeye. 3, 4, 5. haroşam 6, 7. Kalan ilmeklerimi de ön yüzdeyim düz örüyorum hanımlar. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Arka bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Bilek ayrımına kadar böyle devam edeceğim hanımlar. Sonuncu şişime geldim. 4. şişime yani bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son 7 ilmeğim var hanımlar. Bakın bu da haroşa. Bunu da yine düz olarak örüyorum. Çünkü ben haroşalarımı örgümün hem düz tarafında hem ters tarafında
düz örgü örerek elde ediyorum. Bakın bilek ayrımına geldik. Ardından geri döneceğim artık. Patiğimizin arkasında yapılacak işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi geri döndüm. İlk ilmeğimi ben sonuç ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. Şu 6. şu da 7. ilmeğim. Şimdi bakın arka yüzdeyiz hanımlar. Bu defa da ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü örüyoruz derken bunu kastetmiştim. Bilek ayrımına kadar ördük, geri döndük. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters örüyoruz. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde kısaca tekrar ederek söyleyeyim. Patiğimizin arka bölümünde ön yüzdeysek eğer düz örgü örüyoruz. Arka yüzdeysek de ilmekleri bu şekilde gördüğünüz gibi ters örüyoruz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Ben burada ilmeğimi kaçırmışım, hemen yakalayayım şuradan. Şişimi alacağım. Arkada yapılacak başka bir işlem, model, detay hiçbir şey yok. Arkasını sade tek renk iple örmeyi tercih ettim ben. Zaten patiğimizin önü yeterince modelle ajur var, desen var. Hani çok iddialı bir model zaten. Arkaya da model koyarak iyice patiği boğmak da istemedim. Son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Düz olarak örüyorum. Şu 7. ve sonuncu ilmeğimi ördüm. Bilek ayrımına geldik. Bakın yine geri dönüyorum. Hanımlar bakın buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. İlmeklerimi diğer bilek ayrımı yaptığım yere kadar düz öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde de ters öreceğim. Bu şekilde. Gideceğiz geleceğiz. Gideceğiz geleceğiz. Diğer bilek ayrımına kadar. Başka yapılacak bir işlem yok. Şöyle baktığımız anda buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu bölümde patiğimin şu arkasına 15 diş, 15 sıra, yani şu haroşaları sayacak olursak sıralarımız belli görünüyor. 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, deneyin. Patiğinizin arka bölümünü bakın şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ayağınıza ölçerek örerseniz tam doğru sonuçları elde edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre tamamlayalım, gelelim, ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arkasını ördüm ve geldim, tamamladım burayı. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için bakın ilmeklerimizin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Şöyle bakın. Tek işte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada ön yüzden baktığımızda sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Patiğimizin bu bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmek haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamdan sonra 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 26.'yı örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Zaten buraya da 26 ilmek ayırmıştık sol tarafa. Burada da 26. ilmeği örerken kesimimizi yaptık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bunları da yine düz olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani yine ilk 25 ilmeğimizi öreceğiz. 26. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği keseceğiz.
Öncelikle yine kenardaki 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26. ilmeğime gelince şu öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Bir önceki sırada burada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Yapacağımız işlem şu: kesimimizi yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine ilk 25 ilmeği örüp 26.da kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu son 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim, gelelim. Sonra birlikte gizli kesimimizi yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 26 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Şimdi bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim de şöyle olacak: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuk kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri belli bile değil hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizi sırasıyla keseceğiz. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim, gelelim. İlmeklerimi kestim hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı. Burayı da şöyle yapacağım: önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şimdiki ilmeğimi sırasıyla tığıma aldım. Ardından tığımda 3 ilmeğim oldu. Üçünü birden topluyorum. Sonra da buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim. Sonra topuğumuza birlikte bakalım. Patiğimizin iç bölümündeki model kurduğumuz kırmızı ve siyah ipimizin uçlarında, video aralarında bu şekilde gizledim hanımlar. İp gizlemeyi unutmayalım. Hemen bakalım topuğumuza. İşte gayet şık, temiz, güzel bir görüntüsü var. Şekil olarak patiğimiz böyle. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim hanımlar. Ayağımızda görelim. Çeyizlik, çok güzel, çok zarif, şık bir patik oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Benimle birlikte yaparsınız. Evet hanımlar, patiğimi de şöyle bakın manken ayağıma giydirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel, şık, hoş bir model oldu. Bakın topuğumuz da yine bu şekilde. Şeklimiz bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.